Bir ülke var. Hem Avrupa ile ilişkilerini güçlü tutmaya çalışıyor, hem de Rusya ile arasını bozmak istemiyor. Gürcistan'dan bahsediyorum. Denge politikası izleyen ülkede sular durulmuyor. En son hükümetin onayladığı Rusya yanlısı olarak tanımlanan yasa tasarısı halkı sokağa döktü. Cumhurbaşkanı yasayı veto etti ancak bu sefer de Rusya endişesi başladı. Gürcistan yeni bir Ukrayna olur mu sorusu akıllara geldi. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olabilir, beğen tuşuna tıklayarak bize destek olabilirsiniz. Rusya-Ukrayna Savaşı ile son yıllarda Avrupa kıtasında yaşanan gelişmeler ve yapılan açıklamalar gündemde sıcaklığını korumaya devam ediyor. Bunun temel nedenlerinden biri de Baltık ülkelerinin yönlerini NATO'ya çevirmesi. Bir de son zamanlarda yaşanan çekişmelerin ağırlıklı olarak Karadeniz'in doğu ve batı yakasında gerçekleşmesi. Batı yanlısı bir hükümete sahip olan Moldova ise Rusya ve Rus azınlıklar tarafından çevrelenmiş durumda. Moldova dışında belirsizliklerin yüksek olduğu bir diğer önemli bölge ise Güney Kafkasya. Karadeniz'in doğu kıyılarında başta Gürcistan olmak üzere Güney Kafkasya'da bölgesel güvenlik ve politik gelişmeler meydana gelmeye başladı. Peki Gürcistan'ın jeopolitik önemi ne? Gazeteci Hanlar Mehdiyev anlattı. Hər vaxtınız xeyir, qeyd etmək lazımdır ki, Gürcistan elə bir mövqedə yerləşir ki, bütün böyük ölkələrin burada öz marağı var. Təbii ki, burada qeyd etmək lazımdır ki, Çindən gələn məhsullar Avropaya rastlayan Gürcistan nəqliyyat və logistika sahəsində çox önəmli bir ölkələrdən biridir. Elə ona görə də demək olar ki, böyük ölkələr burada investisiya yatırmağa, qarşılıqlı əməkdaşlıq etməyə də çox maraqlıdırlar. Çünki bir neçə gün bundan öncə biz Çinin Gürcistandakı açıqlamasını oxuduq. O bildirdi ki, Çin artıq Gürcistanda avtomobil bazarını açmaq istəyir. Bu isə o deməkdir ki, Çin artıq Gürcistanda öz iqtisadi potensialını da inkişaf etdirmək istəyir. Bilirsiniz ki, Gürcistan bir çox ölkələrlə quru sərhədə malikdir. Təbii ki, Azərbaycan olsun, Rusiya olsun və Ermənistan olsun və bu da onu başa düşür ki, Çindən gələn məhsullara bu ölkələrdə tələbat var və ona görə də Çin investisiyaları yatırmaq istəyir. Gürcistan hökuməti də təbii ki, bunu başa düşür. Ona görə də istər Türkiyə, Rusiya və Ermənistan Azərbaycanla olsun çox sıx əlaqələrini də inkişaf etmək istəyir. Elə bilirsiniz ki, İrakli Kabakidze dünən Türkiyədə rəsmi səfərdə idi və orada da Bakı-Tbilisi-Qars başda olmaqla bir çox iqtisadi layihələrdən danışıldı və bildirildi ki, iqtisadi sahədə inkişafı bu cür artırmaq lazımdır və bütün sahələrdə də əlaqələri inkişaf etdirmək lazımdır. Arka plana bakmak gerekirse takvimler 2018'i gösterirken Ermenistan'da Amerika Birleşik Devletleri ve Batı politikalarını benimseyen Nikol Paşinyan iktidara geldi. Batı tipi bir devlet yapısını hedefleyen Ermenistan ile Rusya ilişkileri özellikle Ermenistan'ın 2. Karabağ Savaşı'nda almış olduğu yenilginin ardından daha çok kırılmaya başladı. Rusya ile bağlarını koparmak isteyen Paşinyan, Batı tarzı yasalara yönelmeyi hedefledi. Rusya'nın Ermenistan sınırlarında yer alan uzantılarının bu yönelim karşısında nasıl bir hamle gösterecekleri ise henüz bilinmiyor. Çünkü Rusya halihazırda Ukrayna Savaşı ile uğraşıyor. Paşinyan halkının desteğine sahip lakin öte yandan Erivan hükümetine karşı muhaliflerin sesi her geçen gün artıyor. Bunun yanında ülke Rusya'nın askeri üssünü de bünyesinde barındırıyor. Ermenistan'ın NATO ile Avrupa Birliği'ne katılma ve Ukrayna'da yaşanan gelişmelerin Ermenistan yoluyla Kafkasya'ya sıçrama ihtimali bölge güvenliği ve bütünlüğü açısından Türkiye ve Azerbaycan'ı da yakından ilgilendiriyor. Diğer taraftan komşu ülke olan Gürcistan'da hükümet ile muhalefet arasında yaşanan gerilim sonucunda halk sokaklarda eylemlerini sürdürüyor. Bilindiği üzere 2008'de Gürcistan Rus işgaline uğramıştı. Gürcistan'ın belli bölgeleri Abhazya ve Güney Osetya gibi yerler Rus askeri gücünün desteğiyle Tiflis'in yönetiminden fiilen çıkmıştı. Gürcistan'a göre ülke toprakları bu alanları kapsıyor olsa da fiilen bu bölgeler artık Gürcistan'ın denetiminde değil. Öte yandan 2008'deki askeri yenilgiden belli sonuçlara varmış olan şu anki Gürcistan yönetimi Avrupa Birliği'ne adaylık başvurusunda bulundu ve başvurusu kabul edildi. Ayrıca NATO ile de adaylık görüşmeleri devam ediyor. Gürcistan bir taraftan Avrupa Birliği'ne üye olmak isterken diğer taraftan da Rusya'ya karşı mesafe koymaktan kaçınıyor. Bu durumda Gürcistan'ın Rusya ile Batı arasında denge politikasına gittiğini söyleyebiliriz. Ayrıca Gürcistan, Ermenistan'da veya Ukrayna'da gözlemlediğimiz tarzda bir hükümet değişikliğine ya da rejim değişikliğine gidilmesin diye de bazı önlemler almaya çalışıyor. Gürcistan'da protestolar nedeniyle tansiyon yükseliyor. Bunun nedeni 2013'ten bu yana iktidarda olan Gürcü Rüyası Partisi tarafından kabul edilen ve ifade özgürlüğünü kısıtlayacağı ve sivil toplum kuruluşlarına kısıtlamalar getireceği düşünülen yabancı
yabancı etkinin şeffaflığı yasasına karşı yapılan kitlesel protestolar. Yasa fonlarının %20'sinden fazlasını yurt dışından alan medya ve sivil toplum kuruluşlarını yabancı ajan olarak tanımlıyor. Muhalifler hükümetin bu yasayı muhalif medya ve STK faaliyetlerini bastırmak için kullanabileceğini söylüyor. Hanlar Mehdiyev ise detayları anlattı. Rusiya ile Gürcistan münasibətlərinə gəlincə isə demək istəyərdik ki, Gürcistan əhalisinin böyük bir qismi Rusiya hökumətini, hazırki hökumətini heç də dəstəkləmir və özünüz də tarixə nəzər salanda bilərsiniz ki, Gürcistan 20% torpaqları hazırda Rusiya ordusu tərəfindən işğal edilib. Abxaziya və Osetiyadan burada söhbət gedir və təbii ki, Gürcistanda keçirilən mitinqlərdə də biz şüarlara əsasən bunu deyə bilərik ki, Rusiya hökumətinə son, Rusiya ordusu bizim torpaqlardan çıxsın, Rusiya diktəsinə son deyə onlar aksiyada şüarlar səsləndirirdilər və maraqlı bir məqam da ondan ibarətdir ki, Gürcistan statistikasına biz nəzər salanda görə bilərik ki, Gürcistanlıların xaricdə gedib işlədiyi ölkələr sırasında ən birinci yerdə Rusiya dayanır və Gürcistana gələn turistlər sırasında liderliyi yenə Rusiya edir. Gürcistana investisiya yatırımı baxımından ən çox pul xərcləyən ölkə Rusiyadır və bir məsələni də qeyd etmək lazımdır ki, İrakli Kabaxidze hökumətə hakimiyyət dəyişikliyi fonunda gələndə ilk açıqlaması ondan ibarət oldu ki, qarşıdakı planlardan danışanda təbii ki, ondan ibarət oldu ki, Rusiyada başda olmaqla biz bütün dövlətlərlə, ölkələrlə münasibətləri maksimum dərəcədə yaxşı saxlamalıyıq. Bu da o deməkdir ki, Gürcistan sülh içində yaşamaq istəyir. Təbii ki, onlar müharibə istəmir və onlar dəfələrlə bildiriblər ki, istənilən təzyiqlər, istənilən ölkələrin bizə fikirləri önəmli deyil. Çünki bizim üçün milli maraqlar daha önəmlidir. Bunların yanı sıra Avrupa Birliği de yabancı etkinin şeffaflığı yasasına karşı çıkıyor. Protestocuların ve yasayı eleştirenlerin Avrupa Birliği ve Batı yanlısı oldukları biliniyor. Protestolar sırasında Avrupa Birliği bayrakları da dalgalandırılıyor. Daha Batı yanlısı olan Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabishvili yasayı onaylamayacağını açıkladı. Ancak iktidar partisi parlamentoda güçlü bir konuma sahip. Gürcistan hükümetinin ABD ve Avrupa ülkelerinin olası bir müdahalesinden çekindiğini ve bu yasayla bir nevi baskın taraf olmak istediği düşünülüyor. Tasarı bir güvenlik tasarısı gibi dursa da fiiliyatta bu tasarıyla muhalefetin öne çıkmasını engellemek istediği tartışılıyor. Zira hükümet bu yasayı kullanarak olası dernekleşmeleri ve bu derneklerin dışarıdan destek ve yardım almalarını engelleyebilir. Yasa tasarısı onaylanmasının ve mecliste 83'e karşı 23 oyla kabul edilmesinin ardından Tiflis ve Batum'da yaşanan protestoları da beraberinde getirdi. Cumhurbaşkanının yasayı veto edebilmesi için mecliste belli bir oy aralığı içerisinden geçmesi gerekiyor. Oy aralığından fazla bir oyla tasarı geçer ve Cumhurbaşkanının kararına sunulursa Cumhurbaşkanının bunu veto etme yetkisi bulunmuyor. Bu durumda da tasarının imzalanıp yasa haline getirilmesi gerekiyor. Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabishvili bu geçtiğimiz hafta yasayı veto etti. Ülkede tartışmalara ve protestolara neden olan yasa hakkında anayasamıza aykırı olan ve Avrupa yoluna engel olan bir Rus yasasıdır açıklamasında bulundu. Gürcistan'da yaşanan gelişmeler neticesinde Avrupa Birliği'nden ise bir açıklama geldi. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Gürcü halkı ülkeleri için Avrupalı bir gelecek istiyor. Gürcistan bir yol ayrımında. Avrupa yolunda ilerlemeye devam etmelidir dedi. Mehdiyev ise Gürcistan ile Avrupa Birliği'nin politikalarını bizlerle paylaştı. Gürcistanla Avropa İttifaqı məsələsinə gəlincə isə demək istəyərdik ki, 30 ildən artıq bir müddətdir ki, Gürcistan Avropa İttifaqının bir nümayəndəsi olmaq istəyir və bilirsiniz ki, bir neçə ay bundan öncə Avropa İttifaqına namizədlik statusu Gürcistana verildi və bundan sonra da Gürcistan daha da ruhlandı və təbii ki, Avropa ailəsi tərəfindən Gürcistanın qarşısına qoyulan 9 bəndlik bir istək var idi ki, Gürcistan hökuməti də bunu etməli idi Avropa İttifaqının bir üzvü olmaqdan ötürü. Amma xarici təsirin şəffaflığı haqqında qanundan sonra istər Qərb Avropa ölkələri və Amerika belə Gürcistan hökumətini pislədi və bu qərardan geri çəkilməsini istədi. Amma hazırki Gürcistan hökuməti maksimum dərəcədə öz sözünün arxasında dayandı və bu qərarı 3-cü oxunuşda qəbul etti. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller şu ifadeleri kullandı. Gürcistan hükümetinin açıklamaları ve eylemleri AB ve NATO üyeliğinin temelini oluşturan demokratik değerlerle bağdaşmıyor ve Gürcistan'ın Avrupa Atlantik entegrasyon yolunu riske atıyor.
Miller, ABD'nin 32 yıldır Gürcistan ekonomisine yardım sağladığını ama buna karşılık Tiflis'in yanlış tanımladığı bu işbirliğini bozduğunu savundu. Tartışmalı yasa için iktidarın Rusya'dan ilham aldığını söyledi. Peki gelecekte Gürcistan'ın Avrupa Birliği üyesi olması ihtimali nedir? Mehdiyev anlattı. Qeyd etmək lazımdır ki, Gürcistan ictimaiyyətində nəzərə alsaq, Gürcistan hökumətinin, rəsmilərinin çıxışlarını da nəzərə alaraq biz bunu istəyirik ki, yəni bu baş verən gərginliyin fonunda yenə də onlar deyirlər ki, biz Avropa İttifaqının bir üzv olmaq istəyirik. Yəni bu deməkdir ki, Gürcistan Avropa ailəsinin bir üzvü olmaq istəyir və Gürcistan Avropaya daha yaxındır. Gürcistan cəmiyyəti o qədər də hazırki Rusiya hakimiyyətini dəstəkləmir. Bunun dışında gündemi meşgul eden sorulardan biri de Gürcistan bir sonraki Ukrayna olabilir mi? Bölgeyi takip eden uzmanlar tarihin tekerrür edebileceğini düşündüklerini dile getiriyor. Giderek otokratikleşen bir hükümetin ülkeyi demokrasiden uzaklaştırması, buna karşı protestoların patlak vermesi ve buna yanıt olarak Rusya'nın askerlerini göndermesi şeklinde değerlendiriliyor. Aslında 2013-2014'te Ukrayna'da olan da buydu. Sonrası da 2022'de Avrupa'da 1945'ten bu yana yaşanan en büyük savaş patlak verdi. Ancak iki ülke arasında büyük farklar da var. Her şeyden önce Gürcistan 2003 ile 2008 yılları arasında Ukrayna benzeri bir dizi olay yaşadı. Önce protestolar, ardından Rus işgali. Gürcistan topraklarının yaklaşık %20'si hala Rus işgali altında. Asıl soru şu: Gürcistan'da gerilim tırmanırsa ve Moskova dostu hükümet kontrolü kaybederse Rusya daha fazla alanı işgal eder mi? Bu seçenek göz ardı edilemez. Ancak Gürcü Rüyası Partisi'nin kontrolü kaybetme ihtimali büyük bir soru işareti. Gürcistan nüfusun önemli bir kısmının gerilimin daha da artmasından korktuğu kutuplaşmış bir toplum. Bazıları gerçekten iktidar partisini destekliyor, bazıları ekonomisi büyük komşusuyla ticarete dayanan ve ordusu Ukrayna işgali nedeniyle ne kadar zayıflamış olursa olsun Rusya'ya karşı savaşmayı düşünemeyecek kadar küçük olan Gürcistan için Moskova'ya bağlı kalmanın mantıklı bir seçim olduğuna inanıyor. Tiflis sokakları çoğu 35 yaşın altındaki protestocularda dolup taşarken Gürcistan'ın geleceği belirsiz. Birçoğu siyaseti Rusya'nınkine benzeyen bir ülkede yaşama ihtimalinden korkuyor, ancak birçoğunu da Ukrayna'nın karşı karşıya olduğu yıkım ve can kaybına uzaktan da olsa benzer bir acı olasılığı dehşete düşürüyor. Gürcistan'da Rusya anlayışı ile Batı anlayışının çarpıştığını ve Gürcistan hükümetinin Batı ile Rusya arasında denge politikasını sürdürmekte zorlanmaya başladığını söyleyebiliriz. Bundan sonra Rusya'nın hamlesinin ne olacağı ilerleyen gelişmelerde ortaya çıkacak. Özetle Avrupa'da Ukrayna Savaşı'nın bütün bir kıtayı ikiye bölmüş durumda olduğunu, lakin Moldova, Gürcistan ve Ermenistan gibi devletlerin kesin bir tarafta bulunamamalarının sonucunda Ukrayna'da başlayan gerilimin Kafkasya'ya sıçrayacak olma ihtimali, Güney Kafkasya bölgesinde barış ve istikrarı etkileyecek. Bu tarz içeriklerin devamı için kanalımıza abone olabilir, beğen tuşuna tıklayarak bize destek olabilirsiniz. Bir ülke var. Hem Avrupa ile ilişkilerini güçlü tutmaya çalışıyor, hem de Rusya ile arasını bozmak istemiyor. Gürcistan'dan bahsediyorum. Denge politikası izleyen ülkede sular durulmuyor. En son hükümetin onayladığı Rusya yanlısı olarak tanımlanan yasa tasarısı halkı sokağa döktü. Cumhurbaşkanı yasayı veto etti, ancak bu sefer de Rusya endişesi başladı.